Herkese merhabalar. Bugün sizlere egzamalı bebeğin banyosunun nasıl yapılacağı konusunda bilgi vermek istiyorum. Egzama özellikle çocuklarda görülen önemli ve sık görülen alerjik cilt hastalığıdır. Özellikle egzamalı çocukların ciltlerinde enfeksiyon olma olasılığı çok yüksektir. Stafilokok denilen mikroplar çok yerleşir ve bu mikroplar yerleşmesinin ana nedeni cildin kuru olmasından ve alkali olmasından dolayıdır. Hep derler, egzamalı çocuğa banyo yaptırmayın, cildi kurutursun, sakın ha derler. Ama bilinmelidir ki egzamalı çocukların cildi çok kurudur ve enfeksiyonlar çok kolay yerleşir ve bu sebepten dolayı banyo yapılması gerekiyor ve mikropların uzaklaştırılması gerekiyor. Mikropları uzaklaştırmazsanız bu sefer de çocuğun cildinin egzamasının düzelmesinin önüne geçmiş olursunuz. Evet, banyo yapacak ve banyo yaptıktan sonra da cilt kuruduğu için nemlendirici kullanmanız gerekiyor. Ama bu nemlendiricileri de egzamalı yerlere değil, egzama olmayan yerlere ve egzamayı iyileştirici kremlerle iyileştirdikten sonra nemlendirici kullanmak gerekiyor. Şimdi size egzamalı bir çocuğun banyo yaparken nelere dikkat etmeliyiz? Onu konuşmak istiyorum. Özellikle banyodan önce bazı ürünleri hazır bulundurmanız gerekiyor. Bir kere bir şampuan özellikle egzamaya uygun olsun. Nemlendiriciniz olsun, arkasından çünkü nemlendirici kullanacağız. Ve iyileştirici krem kullanacağız. Onun için iyileştirici kremimiz de hazır olsun. Havlumuz olsun, 2 tane havlumuz olsun. Bir küvetin içine koymak için, bir de daha sonra kurulamak için havlumuz olsun. Oda ısısının özellikle 1-2 derece daha yüksek olmasına dikkat edin. Normalde 22-24 dereceyken oda ısısı banyo yapılacağı zaman özellikle 25-26 derece olursa, biraz daha fazla olursa iyi olur. Özellikle de yün kıyafet olmasın, pamuklu kıyafetler olsun ki çocuğun cildine zarar vermesin. Özellikle egzamalı dönemlerde banyo önemli. Banyodan önce özellikle banyo küvetinin içine su doldurduktan sonra İçine özellikle nişasta koydurtuyoruz. Özellikle de mısır nişastası. Çünkü mısır nişastasına karşı alerji gelişme potansiyeli biraz düşüktür. Buğday nişastası koyarsanız onlara karşı biraz da alerji gelişme potansiyeli biraz daha fazla olabiliyor. Ama buğday nişastası da koyabilirsiniz. Bunun dışında pirinç nişastası, yulaf nişastası konulabiliyor. 2 çorba kaşığı ılık suyun içine koyacaksınız. Suyun ılık olduğunu da nasıl anlarsınız? Ya 38 derecede olsun isteriz. Onun için termometreyle ölçebilirsiniz. Veya dirseğinizi suya dokundurarak ısıyı kontrol ederek ısının iyi mi olduğunu öğrenebilirsiniz. Bu şekilde bir 10 dakika suyun içinde çocuğunuzu tutmanız, üzerine özellikle egzamalı yerlerine su dökmenizde fayda var. İçinde bir 10 dakika suyun içinde kalsın. Çünkü bu nişastalı su cildin su tutma kapasitesini artırıyor. Ondan dolayı cildin suyu artarsa o zaman nemi de artar, kaşınması da azalır, daha çabuk düzelir. Özellikle egzamalı olduğu dönemlerde bu nişastalı suyu kullanıyoruz. Nişastalı suyu egzaması geçen çocuklarda kullanmaya gerek yok ama egzaması yine çıktığı zaman yine kullanabilirsiniz. Daha sonra 10 dakika kaldıktan sonra çocuğumuzu artık banyosunu geçebiliriz. Banyo yaptırırken de özellikle çocuğumuzda temiz suyla, yani bu nişastalı suyu döküyoruz. Onun yerine artık temiz suyla yapmamız gerekiyor. Temiz suyla şampuanımızla yıkayacağız ama yıkarken de çocuğumuzun ısı kaybı en çok kafadan olur. Onun için en son kafayı yıkamamız gerekiyor. Önce vücudunu yıkayalım. Güzelce şampuan kullanalım. Yani egzamada şampuan kullanılmaz demeyin. Egzamaya uygun şampuanlardan kullanabilirsiniz. Vücudunu güzelce yıkayın. Lif kullanmamaya gayret gösterin. Çünkü egzamanın cildi hassastır. Liflemeyin. Avucunuzla yıkamaya çalışın, şampuanlayın ve çocuğumuzu zedelemeden yıkayalım. Arkasından yıkadıktan sonra kurulayacağız. Kurularken de temiz havluyla pansuman yaparak kuruluyoruz. Sürtmüyoruz çünkü cildi hassas zaten. Pansuman yaparak kuruluyoruz ve hafif nemliyken egzamalı olmayan yerlere nemlendirici kullanıyoruz. Egzamalı yerlere de iyileştirici kremi güzelce sürüyoruz ki iyileşsin.
Çünkü bazen nemlendiriciler egzamalı yerlerde alevlenme yapabiliyor. Çünkü hassas yerler, içindeki nemlendiricinin içindeki bazı maddeler iritasyon yapıp huzursuzluğa ve egzamanın alevlenmesine neden olabilir. Bunu da bu şekilde kuruladıktan sonra özellikle nemlendirici de sürdük ve iyileştirici kremimizi sürdük. Biraz nemliyken yapalım ve egzamalı çocuklarda bu özellikle iyileştirici kremi akşam yine kullanın ve nemlendiriciyi de sağlam deriye yine kullanın. Ve egzama iyileştikten sonra iyileşen yere daha sık nemlendirici kullanın ki egzama tekrarlamasın. Nemlendiriciler egzama tekrarlamasın da diye kullanılıyor ve en az 3 defa 4 defa nemlendirici kullanın. Ve özellikle nemlendiriciye rağmen sık egzaması tekrarlayanlarda muhakkak besin alerjisi açısından bir alerji uzmanının incelemesinde fayda var. Altta yatan bir gıda alerjiniz olabilir. Bunun dışında bu uygulama yaptıktan sonra kuruladık ve kıyafet seçiminde de özellikle %100 pamuk olanlarını tercih edelim. Pamuklu kıyafetleri tercih edelim. Naylondur veya başka ilaçlardan şeylerden kullanmayalım çünkü bunlarda problem olabilir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Alerjiden uzak, sağlıklı günler diliyorum.